Evet, selamlar herkese. Doctor Strange in the Multiverse of Madness'ın spoilerlı nasıl videosuna hoş geldiniz. Filmi henüz seyretmeyenler için spoiler uyarısını yapıyorum. Bu video spoilerlı dolu olacak. Filmle ilgili söyleyebileceğim ilk şey, başlıktan da anlayacağınız üzere yorucu bir film olduğu. Filmde neredeyse birkaç flashback veya Wanda'nın çocuklarıyla olan sahneleri dışında tempo hiç düşmüyor. Filmin MCU'daki en karanlık ve en fazla korku ögeleri barındıran film olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Disney'in sınırlarını zorlamışlar diyebiliriz. Filmin hikayesinden çok olmasa da sürükleyiciliğinden memnunum. Daha farklı bir senaryo izleyebilirdik. Ama bize verilen senaryoyu izlerken de sıkılmadım açıkçası. Wanda'nın neredeyse Doctor Strange'den rol çaldığını düşünüyorum. Özellikle filmin ilk yarısında. Filmin başlarında Wanda'nın zaten hiç beklemeye niyeti yok. Hemen çocuklarına kavuşmak istiyor ve önüne geleni alt ediyor. Burada işte Scarlet Witch'in güçlü bir karakter olduğunu biliyoruz. Ama bu filmde biraz aşırıya kaçmışlar bence. Özellikle Kamartaj'a yaptığı saldırıda. Filmin sonunda da kurtulduğunu göstermediler ama Wanda'nın sonunun böyle olacağını ben düşünmüyorum. Doctor Strange ise filmin ikinci yarısında daha çok öne çıkıyor diyebilirim. Evil Sinister Strange olan dövüşte güzel bir dövüş sekansıydı. Filmde en akılda kalıcı dövüş sekansıydı benim için. America Chavez de bu filmle evrene tanıtılacak yeni bir karakterdi ve iyi bir iş çıkarmışlar. Şimdi bazı kişilerin filmi beğenmemesi sebeplerinden olan cameo'lara gelelim. Cameo'su az olduğu için bir filmi beğenmemek çok saçma bir neden öncelikle. Evet, filmle ilgili çok fazla söylenti vardı ama adı üstünde söylenti. Filmi seyretmeden önce sadece Illuminati ve Clea'nın yer alacağını gördüğümde ben de yetersiz olduğunu düşünmüştüm çıkan söylentilere oranla. Ama filmi seyrederken cameo'lara doydum açıkçası. Tekrardan Charles Xavier rolüne dönen Patrick Stewart, hayranlar tarafından Mr. Fantastic için bir numaralı aday olarak gösterilen John Krasinski'nin Mr. Fantastic'i, What If'ten sonra ciddi bir kesim tarafından live action olarak görmek istenen Kaptan Carter ve herhalde kimsenin çok da umursamadığı Kaptan Marvel varyantı gayet ilk cameo'lar bence. Çok gerekliler miydi? Olmasalar olur muydu? Olurdu. Cameo'lar için size şurada katılabilirim. Evet, kesinlikle bir Iron Man filmde yer almalıydı, Tom Cruise ya da Robert Downey Jr. Çünkü Ultron robotlarının nereden geldiği filmde açıklanmıyor. Yani koymuş olmak için mi koydular ya da olmadığı planlarda vardı ama çekim yapamadılar bilmiyorum. Daha sonra bu filmde Illuminati üzerine bir video çekeceğim. O yüzden şimdi kısaca Illuminati'nin ölümü üzerine konuşalım ve bu konuyu kapatalım. Filmin en abartı kısmı neredeyse tüm Illuminati üyelerinin ölümü olabilir. Wanda'yı güçlü göstermek istiyorlar, anlıyorum. Ama hepsini katletmesine çok da gerek yoktu yani. Bu karakteri daha sonra ana evrende de göstereceksin. Ama şimdi bu karakterler Mr. Fantastic, Profesör Xavier 1-0 geriden başlamış oldu. Yani bir seyirci gözünde daha güçsüz duruma düşmüş oldular. Ölümlere geldiğimizde ilk olarak Black Bolt, Wanda'nın ağzını yok edince kendi kafasını patlatmış oldu. Yani Black Bolt sevdiğim karakterlerden biri olsa da en mantıklı ölümün kendisine ait olduğunu düşünüyorum. Daha sonra Mr. Fantastic'in parçalanması birden ne oluyoruz dedirtti. Kalan ikili çok da umursamadığım bir ikiliydi ama özellikle Kaptan Carter'ın I can do this all day lafı hoş bir kısımdı, hoş bir ekleme olmuş. Sona kalan Kaptan Marvel'da ölümü kesin olmayan tek karakter diyebiliriz. Mordo'yu saymazsak, o zaten hiç dövüşmedi bile. Xavier'ın ölümü de beklediğim bir şeydi. Daha önceki konsept çalışmalarında sızmıştı önceden. Ama üzücü tabii onun da tekrardan ölmesi. Filmle ilgili en rahatsız olduğum kısım filmin bazı noktalarında kesilmiş hissettirmesiydi. 2 saate kadar düşmüş bir film. Daha uzun olmasını isterdim. Ama belki de bu film bu haliyle de yorucu hissettirdiği için bazı sahnelerini kesmiş olmaları normal gibi de geliyor. Daha fazla evren de görmek isterdim. Strange ve Chavez'in evrenler arasında geçtiği saniyelik evrenleri saymıyorum. Ana evren, Illuminati evreni, Evil Strange ve açılış sekansındaki evren dışında adam akıllı evren göremedik resmen. Son olarak filmde eksik olduğunu düşündüğüm bir şey var. O da güzel ve daha uzun bir şekilde Doctor Strange ve Scarlet Witch dövüşüydü. Keşke daha uzun bir sekans görebilseydik. Evet, bu videoda film için diyeceklerim bu kadar. Umarım söyleyeceğim bir şey unutmamışımdır ama film gerçekten dolu olduğu için elbet bir şeyler kalmıştır. Easter egg gerçekten fazla var gibi duruyor. Tekrardan daha detaylı bir şekilde seyretmek lazım. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Multiverse of Madness ile ilgili videolar gelmeye devam edecek. Videoları kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.